Gümüş dediğimizde aklınıza ne geliyor? Belki parlak bir mücevher, belki de bir yatırım aracı. Ama ya size gümüşün aslında geleceğin teknolojisinin tam merkezinde olduğunu söylesem? İşte bugün gümüşün bu pek bilinmeyen kritik dünyasına dalıyoruz. Gelin birlikte inceleyelim. Yol haritamız oldukça net. Önce bu önemli raporun arkasında kim var ona bakacağız. Sonra piyasadaki o büyük dengesizliği yani arz açığını konuşacağız. Sektörün devleri kimler, gümüş nerelerde kullanılıyor ve en sonunda da gelecekte bizi ne bekliyor hepsini adım adım ele alacağız. Tamam, hadi başlayalım. Her şeyden önce bu sürekli bahsettiğimiz rapor tam olarak nedir ve kimler hazırlıyor? Biliyorsunuz her endüstrinin bir başvuru kaynağı, bir otoritesi vardır. İşte gümüş piyasası için bu kurum, Gümüş Enstitüsü. 35 yılı aşkın bir süredir bu konuda en güvenilir bilgileri onlar sağlıyor ve bu raporu da onlar yayınlıyor. Peki Gümüş Enstitüsü her şeyi kendi başına mı yapıyor? Aslında hayır. İşin en güzel yanı da bu. Raporun hazırlanması yani tüm araştırmalar Metals Focus adında tamamen bağımsız bir danışmanlık şirketine yaptırılıyor. Bu ne demek? Bu elimizdeki verilerin tarafsız ve son derece güvenilir olduğu anlamına geliyor. Gelelim raporun en can alıcı noktasına, en büyük manşetine. Gümüş piyasasında şu anda ciddi bir arz açığı var. Rakam gerçekten de çok çarpıcı. Tam 150 milyon ons. İşte bu, 2024 yılında dünyanın ihtiyaç duyduğu gümüş miktarıyla üretilebilen gümüş miktarı arasındaki fark. Yani piyasada muazzam bir gümüş açığı söz konusu. Peki bu piyasa açığı tam olarak ne demek? Aslında çok basit. Dünya, madenlerden çıkarılandan ve geri dönüştürülenden çok ama çok daha fazla gümüş tüketti. İşin en ilginç yanı ise bunun bir kerelik bir durum olmaması. Bu açık tam 4 senedir üst üste yaşanıyor. Artık bir trend haline gelmiş durumda ve bu da bize piyasada daha derin yapısal bir sorun olabileceğini düşündürüyor. Peki bu kadar hareketli bir piyasada başrolde kimler var? Gümüş üretiminin devleri kimler? Gelin sektörün kilit oyuncularına şöyle bir bakalım. Zirvede Fresnillo adında bir dev var, kendisi dünyanın en büyük birincil gümüş üreticisi. Yani doğrudan gümüş madenciliği yapan şirketler arasında bir numara. Operasyonlarının merkezi de Meksika. Tabii gümüşü madenden çıkarmak yetmiyor, bir de onu saf hale getirmek, yani rafine etmek gerekiyor. İşte bu alanda da lider yine bir Meksika şirketi olan Peñoles. Yani hem madencilikte hem de işlemede Meksika'nın ağırlığını görüyoruz. Elbette bu küresel pazar sadece iki şirketten ibaret değil. Gördüğünüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden İsviçre'ye kadar uzanan çok uluslu büyük şirketler de bu endüstrinin önemli birer parçası. Peki, piyasada bu kadar büyük bir talep var dedik. İyi ama bu kadar çok gümüş tam olarak nerelerde kullanılıyor? İşte burası çok ilginç. Gümüş denince çoğumuzun aklına mücevher ya da yatırım için alınan külçeler gelir ki bunlar da önemli bir paya sahip. Ama pastanın en büyük dilimi hem de %60'tan fazlası sanayiye gidiyor. Yani cep telefonunuzdan arabanızın elektronik aksamına hatta güneş panellerine kadar gümüş modern hayatın görünmez ama vazgeçilmez bir parçası. Mücevherat özelinde bölgelere baktığımızda ise tablo çok net. Özellikle Hindistan'ın başı çektiği Güney Asya tek başına pazarı domine ediyor. Bu da bize gümüşün sadece endüstriyel bir meta olmadığını, aynı zamanda ne kadar güçlü bir kültürel değere sahip olduğunu da gösteriyor. Her şeyi konuştuk. Peki ya gelecek? Rapor 2025 ve sonrası için bize neler söylüyor? Geleceğe dair ilginç bir öngörü var. Rapora göre 2025'te mücevher talebinde küçük bir düşüş yaşanabilir. Sebebi ise aslında çok basit bir ekonomi kuralı. Gümüş fiyatları yükselince bu durum doğrudan tüketiciye yansıyor ve talep bir miktar azalabiliyor. Ama sakın bu küçük düşüş sizi yanıltmasın. Çünkü asıl büyük resim bambaşka bir yerde. Gümüş artık geleneksel rollerinin çok ötesine geçti. Özellikle yeşil enerji teknolojileri için o kadar kritik bir metal haline geldi ki, geleceğin dünyasında onsuz olmaz deniyor. İşte bu durumda bizi en kritik soruyla baş başa bırakıyor. Bir yanda yeşil bir gelecek için vazgeçilmez olan sürekli artan bir gümüş talebi, diğer yandaysa yıllardır devam eden bir arz açığı. Dünya bu denklemi nasıl çözecek?